Yarın bir okyanusun ortasında muhteşem güzellikte dünyada da çok fazla kişinin bilmediği tropikal bir ada hayal edin. Buraya vize almadan gelebiliyorsunuz. Her sabah motorunuzu atlıyorsunuz abi. Birbirinden güzel rüya gibi plajları geziyorsunuz. Şu an görüntülerde de izliyorsunuz. Şu rengin uyumuna, suyun sakinliğine bir odaklanın. Adanın içindeki şu yeşil tonundan da bol bol bahsedeceğim. Şaşıracaksınız belki ama bu ada oldukça uygun fiyatlı. Tam bize göre bir tatil adası. Adanın en lüks otelinde kahvaltı dahil kişi başı sadece 58 dolar ödedim. Ya bak, ben sıradan bir vatandaşım, zengin falan değilim, böyle şeylerde de gözüm yok ama otelin fiyatı o kadar uygundu ki kendime dedim ya şunu bir yaşa ya. Türkiye'de malum böyle şeyleri yaşamak çok zor. Ben de gittim kendime bu oteli ısmarladım. Adada istediğin zaman masaj yaptırıyorsun. 55 dakikası için sadece 10 dolar ödüyorsun. Ama böyle gideyim fantezi yapayım, yıldızları izlerken yaptırayım, güneşlenirken odama çağırayım falan dersen 15 dolar ödüyorsun. Türkiye'de geçerli olan ehliyetinle motorunu kullanıyorsun. 10 dakikada bir bambaşka plajlara kapı açıyorsun. Bak, adada 17 tane plaj var. Hadi gidelim adaya da bir tane şelale koyalım. Bilmiyorum, çok mu abarttık? Görünce böyle şaka gibi geliyor. Bu nasıl ada diyorsun ama hiçbiri şaka değil. Benjamin TV yepyeni bir Tayland adasıyla karşınızda. Tayland adası mı diyorsunuz belki? Çünkü Tayland adaları malum kalabalıktır. Böyle boş adalar yoktur Tayland'da. Yani bu kadar uygun fiyatlı olmasına rağmen adanın en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Sıkı durun. Adaya sınırlı sayıda insan alıyorlar. Yani bu gördüğünüz plajlar hep sakin. Öyle Tayland otelleri gibi kalabalık olmuyor. Çünkü otellerin kapasiteleri sınırlı. Yani otel rezervasyonun yoksa yok paşam. Adımını atamazsın bu adaya. Bir de adada öyle bir güvenlik kuralı var ki çığırtkanlık yapan, saçma sapan tipler görüldüğü anda adadan sorgusuz sualsiz kovuluyor. Ya bildiğin kovuyorlar. Yani bu ada çok güvenli. Phuket videolarında soruyorlardı işte kız kıza gelebilir miyiz, sorun yaşar mıyız, ailemizde sorun yaşar mıyız? Ya bu adaya istersen tek başına gel. Ve karşınızda artık huzurlarınızda mı denir, eşsiz güzelliğiyle Koh Koot Adası. Ada yerleri Koh Koot Adası diyor ama işte uçaklarda, ulaşımlarda falan Koh Koot kullanılıyor. Yani bu adanın ismini ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Yaptığım özel keşiflerden biri. 2 yıldır burayı araştırıyorum. İnanın çok emek verdim dostlar. Phuket videosunda hatırlarsınız bir şey söylemiştim. Ulan bir ada var. Araştırıyorum. İnşallah giderim size de tanıtırım demiştim. Ve işte o ada bu ada. Çok şükür geldim, nasip oldu. Ve sizlerle, Türkiye ile bu adayı tanıştıracağım için kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı Milan videosunda olduğu gibi bu adanın da ismini bugünden sonra bol bol duyacağız inşallah. Benjamin TV'ye yakışır bir seri olacak. Yani sen şu anda sadece bir ada serüven videosu izleyip hayaller kurabilirsin. Ekran başında işte öylesine izliyoruz, vakit geçiyoruz diyor olabilirsin. Ama ben sana hayalden ötesini teklif ediyorum. Kendine böyle İngilizcemiz yok, yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz, işte buralara ancak özel rehberlerle ulaşılabilir falan diye düşünüyor olabilirsin. Sonuçta dünyanın bir ucu ama hiç endişe etmeyin. Size öyle detaylı rehberlik videoları hazırladım ki bu adaya çok rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Çok uygun fiyatlara ulaşımları sağlayacaksınız. Otelimizi de ucuza tutacağız. Çantamızı birlikte hazırlayacağız. Yani şu yurt dışında İngilizceyle nasıl başa çıkacağız? Ona ayrı bir parantez açıyorum. Bakın, sadece 41 tane kritik cümlelik yurt dışına çıktığınızda hayatınızı kurtaracak, tatilinizi böyle rahatlıkla yapabileceğiniz bir İngilizce çalışması hazırladım. Yani ben bir öğretmen değilim ama bir sürü ülkeye gidip şu dil konusunu deneyimlemiş biriyim. İngilizce konusunda bana güvenin. Çok emek verdim. O çalışmayı izlediğinizde zaten kafanız çok rahat edecek. Açıklama kısmından ona ulaşabilirsiniz. Oraya linkini koyacağım. Sizler Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları için yıllık izinlerinizi hazırlayın. Size var ya böyle huzur dolu, resetleyip döneceğiniz bir tatil programı hazırladım. Şimdi biz bu adaya ulaştık ama nasıl ulaştık? İstanbul Havaalanı'na girişimizi yaptık. Önce biletlerimizi aldık, valizlerimizi teslim ettik. Pasaporttan geçmeden önce şu gördüğünüz yurt dışına çıkış harç cihazlarından ödemelerimizi yaptık. Eskiden bunlar pul falan veriyor. Artık direkt kimliğinize işleniyor. Bir de eskisi gibi pasaport memuruyla çıkış yapmak zorunda değilsiniz. O sıraya girmeyin. Şu gördüğünüz cihazdan sadece pasaportu okutarak çıkış yapabiliyorsunuz. Havaalanına mutlaka 2 saat önceden gelin. Bakın, bilet alımı, valiz teslimi, X-ray geçişleri, bir de işte tuvalete girdim falan filan. Erken gelin, telaş etmeyin. Bir de mutlaka tok karnına gelin. Yani baksana şuna, elmaya bile etiket koymuşlar. 5 kilo elma parasına bir tane alabiliyorsun. Yani bu havaalanları niye 7-8 kat pahalı, bu konuda hiç anlamıyorum. Şimdi biz uçakla nereye gidiyoruz? Tayland
Tayland'ın başkenti Bangkok şehrine. Adaya oradan ulaşacağız. Ben biletimi Türk Hava Yolları'ndan satın aldım. Vergiler dahil 14.328 lira ödedim. Uygun bir kampanya vardı o dönem. Aylar öncesinden aldım. Siz de benim gibi 5-6 ay öncesinden alırsanız uygun fiyatları bulabilirsiniz. Hatta daha ucuza da bulabilirsiniz. Bangkok şehrine farklı havayolu şirketleri de var. Bir de aktarmalı falan giderseniz fiyatlar bayağı düşüyor. Zaten bahsettiğim o detaylı rehberlik videosunda ucuza uçak bileti bulma, kovalama taktiklerini hepsini anlattım. Doya doya orada konuştum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada buradan Türk Hava Yolları'na selam olsun. Bilmiyorum izleyen var mı? Bir kere sponsor olmadınız bana. Bak hep sizle seyahat ediyorum. Ne arayan oldu ne soran. İşin şakası tabii. Şimdi başımız belaya girmesin. İnşallah bir gün bir havayolu şirketi sponsor olur da sizlerle böyle daha çok keşif yaparız. Bambaşka ülkeleri tanırız. Nasip işte bakalım. Gelecekte göreceğiz. Yolculuk için bayağı heyecanlıydım. Hem bu adayı yaşayacaktım. Sonunda bu adaya kavuşacaktım. Hem de rehberlik videoları çekip Türkiye'yi bu adayı tanıtacaktım. Dile kolay bak. 2 senedir araştırıyorum. Hayaller kuruyorum. Şu uçağa binerken var ya aşırı mutluydum. İnşallah şu an bu videoyu izleyen kim varsa aynı duyguları yaşamak ona da nasip olur. Uçakta şansıma cam kenara denk geldi. Diz mesafesi de böyle. Boyum 1.87. Sanırım bir parmak falan mesafe kalıyor. Çok da böyle geniş bir koltuk değildi. Ve uçağımız Karadeniz'in üzerinden havalandı. O rüya gibi adaya resmen yolculuk başlamıştı. Bu arada eski videolardan hatırlarsınız çantalar değişmiş. Lacoste marka çanta verdiler. Yeşil rengi çok güzeldi. Ben bunu tercih ettim ama nereden bileyim yeşili alırsak içindeki her şeyin yeşil olacağını. Yani var ya terlikler, çoraplar hepsi yeşildi. Biz de mecbur giydik. Lütfen dalga geçmeyin ama manzara böyle. Yani bildiğiniz yemyeşiliz. 8 saat Hulk gibi dolaştım uçakta. Yani bilmiyorum beğendiniz mi? Nasıl? Kombinim. Kalkıştan 1 saat sonra yemeğimiz geldi. Sıcak ızgara tavuk, mercimek, fava, mevsim salatası, tatlı, bir tane de içecek. Her zaman bunu söylüyorum. T'nin yemekleri çok lezzetli. Vallahi hepsini süpürdüm. Bu güzel manzarada böyle yolculuğumuza devam ederken maalesef tatsız bir şey yaşadık uçakta. Çok üzüldüm. Yani bir tane kabin memurunun böyle gözleri doldu. Yani ben dedim bunu videoda anlatacağım. Kimse kusura bakmasın. Bazı Hanzolar var ya böyle medeniyet görmemiş mağara adamları. Buraya da fotoğrafını koydum. Bak birader sen busun. İnşallah beni izliyorsundur. Uçakta kabin memuruna emirler yağdırıyor. Ya sen kim köpek emir yağdırıyorsun? Böyle parmağını şıklatarak çağırıyor falan. Durmadan alkol alıyor adam. Nasıl içiyor ama? Sarhoş olmuş. Belli daha 7 saat var uçuşa. Kabin memuru da nezaketten isterseniz dedi birazcık ara verin. Ben daha sonra getireyim falan filan. Bir bağırdı memura. Biz tabii müdahale ettik falan ama yani memur da o an işini yapıyor. Böyle gözleri doldu. Buradan o herife mesaj vermek istiyor. Herif bile demek istemiyorum. O mağara adamına. Bak sen sadece o ödediğin parayla o koltuğu satın alıyorsun. Uçuş ekibini değil. Haddini bil. Bir uçak bileti aldım diye kendini bir halt sanma. Siz de böyle Hanzolara denk gelirseniz nazikçe uyarın olur mu? Hem bu ekibe yardımcı olmuş oluruz. Hepimiz aynı uçaktayız ya. Neyse biz adamı bayağı bir aşağıladık, hor gördük, rencide ettik. Sonra ben yemeğimi bitirdim, direkt uyumuşum. Bizi kahvaltı için uyandırdılar. Kahvaltı bittikten sonra da pilot dedi ki Bangkok Havaalanı için alçalışa geçiyoruz. Yani böyle uzun uçuşları dert etmeyin dostlar. İnanın böyle yemeği yiyorsunuz. Hadi bir film izleyeyim, azıcık kestireyim derken uçuş bitiveriyor. Bir de ben böyle hayatta uyuyamam diyen varsa uçağa binmeden önce bir kantaron çayı içsin. Sonra bana teşekkür etsin. Kardeşinizden de böyle ufak bir tavsiye olsun. Kantaron çayı. Şu anda uçağımız iniyor. 18 saniye sonra havaalanından adaya birlikte yolculuk yapacağız. Ama burası bizim ekmek teknemiz, dükkanımız. Bir hayırlı işler selamı vermek isteyen olursa aşağıdaki beğen tuşuna basarsa beni çok mutlu eder. Tabii zorunda değilsiniz. Gönül işi bu. Şimdiden teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ve Bangkok havaalanına indik. Valizimizi aldık. Pasaport alanına doğru yürümeye başladık. Tayland biliyorsunuz Türk vatandaşlarından vize falan istemiyor. Ama duymuşsunuzdur son dönemde bir yasa geldi. Tayland artık tüm dünyadan dijital varış kartı istiyor. Bu kart olmadan ülkeye giremezsin. Böyle kartı yanlış doldurup maalesef havaalanında kalanlar oluyor. Sizler de görmüşsünüzdür, videoları dolanmaya başladı. Ama bu konuda da endişe etmeyin. O detaylı rehberlik videosunda forma özel video yapacağım. Formu böyle doğru bir şekilde dolduracağız. Hepsini tek tek anlatacağım. İçiniz rahat olsun. Pasaport kontrolünden varış kartını gösterip abartmıyorum 10 saniyede geçtik. Hiçbir şey sormadı. Çünkü kart vardı. Kare kodu okuttuk ve geçtik. Tayland'da kullanılan para birimi baht dostlar. Türkiye banka kartıyla havaalanındaki ATM'lerden baht çekebiliyorsunuz. Her baht çektiğinizde 220 baht komisyon ödüyorsunuz. İster 1000 baht çekin, ister 20.000. Yani tatilde harcayacağınızı hesaplayın, parayı tek seferde çekin. Bir de çok az bilinen bir şey söyleyeyim. Bu ATM'lerden parayı çekiyorsun ya, bazen parayı vermiyor ama bakıyorsun banka hesabında parayı çekmiş. Sen tabii ufak bir kalp krizi geçiriyorsun falan. Hiç endişe etmeyin, Tayland'da böyle bir şey var. 15 dakika içerisinde banka hesabınıza geri geliyor. Siz yine ATM'nin
başından ayrılmayın ama 15 dakika içinde o iade yapılıyor. Zaten böyle kritik bilmeniz gereken şeyleri de o rehberlik videosunda anlattım ama dayanamıyorum. Arada böyle bilgi vermek istiyorum. Şimdi bizim adaya gitmek için Trat'ta bulunan uç limana gitmemiz gerekiyor. Buraya iki yöntemle gidebilirsiniz. Ya böyle 600 baht ödeyerek kişi başı eski püskü bir otobüste 8 saat yol gideceksiniz ki tam bir çile. Ya da paşalar gibi araba kiralayacaksınız. Tek fiyat 6000 baht ödeyeceksiniz. 4 saatte konforlu bir şekilde gideceksiniz. Ama daha da güzel bir yolu var. Benjamin TV izleyicilerine orada özel şoförlerle görüştüm. Bir grup vardı. Ben de onlarla seyahat ettim. Oldukça konforlu, klimalı, SUV bir araçla bizi havaalanından istediğimiz saatte alıp direkt bizi karşıladı. Limana kadar götürdü. Ve bunun için sadece 3800 baht ödedik. Ben orada anlaştım. Dedim ki bak benim selamıma gelen olursa onlara da 3800 baht diyeceksin. Ben pazarlık yaptım sizin için. Yani gidip 6000 baht ödeyeceğinize gidiş dönüş falan bak binlerce lira kar ediyorsunuz. Yine bunların hepsini işte şoförle irtibatı falan detaylı rehberlik videosunda anlattım. Yani bana güvenin, tatilinizi sorunsuz bir şekilde planladım. Hiçbir şeye karışmayacaksınız. Videoları izleyeceksiniz. Ondan sonra tatilinize doğru yol alacaksınız. Şimdi 8 saat uçak yolculuğu yaptık. 4 saatte araçla gittik. Son olarak limandan adaya 40 dakikalık sürat teknesiyle ulaşabiliyoruz. Yani son bir yolculuğumuz kaldı. Ama malum yorulduk. Bu halde adaya da gitmek istemedim ben. Yani size de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü adaya gidip ne yapacağız? Güzelim otelde bir günü yakacağız. Çünkü yorgun argın gideceksin. O gün perişansın, hafif jet lag olmuşsun. Bir de daha önemlisi son tekne 2 ile 3 arası falan. Yetişememe ihtimalin var. Telaş edeceksin falan. Peki ne yapıyoruz abi? Limana yürüme mesafesinde olan çok yakın bir konteyner otelde kalıyoruz. Bu otelin de geceliği sadece 11 dolardı. Şoförümüz bizi otele kadar bıraktı. Konteyner otel dedim diye de korkmayın. Bak böyle yemyeşil bir ortam. Oldukça güvenilir. Ama öyle lüks bir yer falan da beklemeyin. Odalar böyle çok lüks değildi. Zaten uyumaya giriyorsun. Bayılacaksın o yorgunluktan. Yani birkaç aydır hep buranın yollarına bakıyorum. İşte şuraya ulaşacağız, buraya ulaşacağız. Şu anda bayağı Trat'ın limanının yakınındayız ya. Bir de buradaki o yeşilin tonu, havanın bazen kapalı olması falan, aşırı sıcak olmaması. Ben sıcağı hiç sevmeyen bir insanım. Bak arada güneş açıyor. Görebiliyor musun oradan? Bu nasıl bir çekim ya? İyi ya, keyfim yerinde. Mesela oradaki havuza girmem. Havuza karşı benim şeylerim var. İşte mikrop vardır falan. Size de tavsiye etmiyorum bunu Asya'da. Bali'de havuza girip hastalıklar kapanlarla ilgili de bir video paylaşacağım. Herkes gidiyor oraya. Bana çok da video geliyor. İşte Bali'ye geldik, bak sen de gel, havuzlar çok güzel ama havuz sıkıntı. Yorgunluktan direkt uyuyakalmışım. Sonra gece uyandım, ada yönüne baktım, böyle yıldırımlar çakıyordu. Ulan dedim valla güneş açmayacak herhalde. Sabah bir uyandım abi, pırıl pırıl hava. Nasıl mutlu oldum anlatamam ya, o güneş. Bu adayla tanışma günüm ya, o kadar iyi hissettim ki kendimi. Ya son dakikalara da girmiştik, hemen böyle otelin yanındaki bilet satış alanına gittik. Sürat teknesi için biletimi aldım. Satıştaki arkadaşlar da bayağı nazikti. Adadaki otelimi sordular, işte onu görmek istediler. Sonra ada içindeki transfer konusunu falan hallettik. Buradaki konuşmaları falan hiç dert etmeyin. Size hazırladığım İngilizce çalışmasında hem adaya gidişi anlattım hem bu konuşmaları falan, içiniz rahat olsun, hiç korkmayın. Neyse bizi böyle açık bir otobüs aldı, limana götürecek, tekneye bineceğiz. Uzun zamandır araştırdığım o meşhur limanın uzun iskelenin üzerinde böyle ilerlemeye başlamıştık. Ya böyle kalp atışlarım hızlandığını hatırlıyorum. Aklımda da bir tane böyle şarkı çalıyor. Ya yine söyleyeceğim, şu an kim izliyorsa inşallah şu duyguların aynısını yaşar. İnanın bak, bunları çok işten söylüyorum. Phuket'te, Filipinler'de hep oldu. Bana fotoğraflar attığınız, videolar attığınız, bu beni çok mutlu ediyor. İşe yaradığını hissediyorum. Ya böyle sizlerle buraları tanıştırdığım için, bu yolculuklara vesile olduğum için mutlu oluyorum. Yani siz de kendinize bu tatili hediye edin istiyorum. Aklınızda illaki biri vardır. Anneniz, babanız, kardeşiniz, sevdiğiniz biri, eşiniz. Her kimse zaten o kişiyi biliyorsun. Aklında şu anda, değişmez o isim. Bu adayı anlat ona, bu yolculuğu anlat. Gel hadi şurayı bir yaşayalım. Birlikte yaşayalım. Sabahın 9'undan akşamın 6'sına kadar çalışıyoruz. Zaten bir tane yıllık iznimiz var. Onu da gel bu adada harcayalım da. Limana geldik, sürat teknesine doğru yürümeye başladık. Burada merak etmeyin, valizlerinizi görevliler taşıyor. Çünkü binmek falan tehlikeli. Direkt onlar indir bindir yapıyor. Bu arada yaptığım tüm seyahatleri Instagram hesabımdan da paylaşıyorum. İsmi Ben de Geleceğim. Bakın aşağıya da yazdım. Uzun yıllardır orada paylaşım yapıyorum. İsterseniz göz atabilirsiniz. Belki hoşunuza gider, takip edersiniz. Teknemize bindik. Can yeleklerimizi taktık. Bu manzarayı Phuket'ten hatırlıyorum. Bu arada şu pervane var ya, bak elim ayağım oldu bütün adalarda. Bak bütün adalar diyorum. Başka adalara da gideceğiz. Sürpriz olsun. Ve Tayland adalarının arasından yolculuğumuz başladı. Nereye baksak ıssız ada görüyorduk. Bu yolu çok beğendim. Deniz yolculuğunu. Ve abi ne oldu? Aniden güneş etkisini kaybetti. Hava bir bulutlandı. Böyle bir bozuldu. Bir rüzgar çıktı.
Tabii siz bunların hiçbirini yaşamayacaksınız. Ben sezon olmadığı için yaşıyorum. Siz gittiğinizde deniz çarşaf gibi, gökyüzü pırıl pırıl olacak. Yol boyunca gördüğünüz bu adaların hepsine gidebiliyorsunuz. İster günübirlik, bazılarında kalabiliyorsunuz. Yani Kokut Adası bu adalara da gitmenize olanak sağlıyor. Yani tek bir adada durmayacaksınız. Tekne yolculuğumuz orada dakika tuttum. 37-38 dakika arası falan sürdü. Ve Benjamin TV yolcuları sonunda Kokut Adası'na ulaşmıştık. Adadaydık. Valizlerimizi hemen teslim aldık. Önceden anlaştığımız aracın şoförü bizi karşıladı. İsimlerimizi böyle tek tek okudu. Ücretsiz bir şekilde otele yolculuğumuz başladı. Adayla ilk temasımda büyülendim diyebilirim. Sıcaklık 28 dereceydi. Bak hiç unutmadım, bakmıştım. Hava güneşli olmamasına rağmen renkler o kadar canlı gözüküyordu ki bak şu anda siz de izliyorsunuz. En ufak bir filtre yok. Şu yeşilin tonu, adanın o mis gibi kokusu, cıvıl cıvıl kuşlar, Allah'ım hiç duymadığım kuş sesleri. Tam böyle tropikal bir adada olduğunu hissediyorsun. Ya belki güneş hiç açmayacaktı. Sizlere güzel görüntüler servis edemeyecektim. Hatta belki muson yağmuru böyle bastıracaktı. Odalarda mahsur kalacaktık ama hiçbirini takmadım kafaya. Yani düşünsene, insanlar bütün gün iş yerinde saatin 6 olmasını bekliyor. Bütün hafta diyoruz hadi cuma günü gelsin tatile çıkalım. Bütün kış ayı boyunca diyoruz ki yaz gelsin denize girelim. Yaz geliyor diyoruz ki ulan şu havalar biraz serinlese. Yani hayat boyu yarının mutluluğunu, yarının beklentisini isterken şu anın, şu günün mutluluğunu kaçırıyorsun. Şimdi ben size 10 milyon dolar teklif etsem herkes kabul eder değil mi? Hemen alır o parayı. Hatta parayı alırken böyle bir gülümseriz, mutlu oluruz. Ama desem ki bir şartım var. Bu parayı alacaksın ama yarın sabah uyanamayacaksın desem ne olur? Herkes reddeder. Ya der git işine, dalga mı geçiyorsun falan. Yani burada olay ne? Yarın sabah uyanabilmeniz 10 milyon dolardan daha değerli. O yüzden her gün yüzünüzde gülümsemeyle uyanın. Ve 15 dakika sonra otelimize vardık. Bizi shuttle aracıyla aldılar. Resepsiyona bıraktılar. Vallahi çok güzel karşılandık. Onlara YouTube videoları çektiğimi söyledim. Dedim belki indirim bir şey yaparlar. Güzel odaya alırlar falan. Ama yok abi, hiçbir şey yapmadılar. Bana bu içeceği verdiler. Dalga geçer gibi al dediler. Buna idare et. Portakallı böyle alkolsüz bir ada içeceğiydi. Tadı çok güzeldi. Sağ olsunlar. Birazcık erken gelmişiz ama var ya bak çok mutluyum. Yani şuradaki palmiye ormanın içindeki kalacağımız odaları mı, plajları mı? Adanın zaten yeşili bir acayip, biliyordum zaten buraya gelmeden önce. Çünkü bunu Similan'da görmüştüm. Yani Tayland'ın böyle tropikal adalarındaki yeşiller çok başka. Yani var ya çok mutluyum. Daha bak adaya yeni ayak bastım. Şimdiden bak samimiyetle söylüyorum. Kötü yere kötü diyorum ama bu adaya kesinlikle gelin. Gelin burayı yaşayın ya. Daha bak sadece yolunu gördüm yani, düşünsene. Neyse sonra görevliyle odaya doğru yürümeye başladık. İlk izlenim çok iyiydi. Her yer yemyeşil, dedim burası temizdir abi. Temiz bir oteldir burası. Ve gittik odaya bir girdik, tertemizdi. Özellikle şu mermer üzeri yatak tasarımına bayıldım. Odanın temizliği var ya bak kusursuzdu. Temizlik benim için çok önemli. Bir de her gün 2 torba dolusu ikram getirdiler. Hiç unutmuyorum. Ulan diyorum bunlar para alıyorlar mı acaba, ne oluyor falan hep düşünmüştüm. Zaten bu kapılar, pencereler kapalı olduğu için işte böcektir, sinektir falan içeri girme durumu yok. Yani böylesine tropikal bakir bir adada inanın şu otelde kalmak çok lüks. Bak para olarak söylemiyorum. Rahatlık ve temizlik, güvenlik açısından bence çok güzel bir ayrıcalık. Bir de 58 dolar ödemişim geceliğine. Yani gerçekten çok güzel ya. Ya dostlar düşünsenize, Çeşme'de, Bodrum'da böyle bir otelde kalsan kim bilir ne fiyatlar çıkarırlar sana. Bak geçen yaz unutmuyorum, gecelik 50 bin lirayı geçen oteller olmuştu Bodrum'da. Sevgili Benjamin TV yolcuları, kendinize böyle bir tatili hediye etmek, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarından birinde yıllık izninizi böylesine unutulmaz bir adada geçirmek istiyorsanız ısrarla sizi buraya davet ediyorum. Bu ada videosunu da izlerken aklınızda isimler canlanmıştır. Arkadaş, eş, dost, onlara burayı anlatın, ikna edin, birlikte gelin, burada eğlenin. Yani kendinize bu yıl unutulmaz bir ada tatili ısmarlayın. A'dan Z'ye her şeyi anlattım, rehber videolarını çektim. Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ya düşünsenize, havaalanından size önceden anlaştığınız güvenilir bir şoför alacak. Hiçbir araştırmaya girmeyeceksiniz, dolandırılmayacaksınız. Sizi limana bırakacak. Tatiliniz bittiğinde de geri almaya gelecek. WhatsApp'tan anlık görüşebileceksiniz. Normal yolculuklardan da 3.000-4.000 lira kar edeceksiniz. Çantamızı nasıl hazırlamamız gerekiyor? Türkiye'den hangi yiyecekleri getireceğiz? Ucuz uçak biletleri nasıl arıyoruz? Bu otelleri güvenle nasıl tutuyoruz? Bu güvenilir şoförlerle iletişimi nasıl sağlayacağız? Ve seyahatte İngilizce korkusu olanlar için 41 cümlelik özel çalışmayı da o rehberlik videolarına dahil et. Hazırladığım tüm videolara açıklamadaki linkten detaylı rehberlik seçeneğiyle ulaşabiliriz. Vaktiniz varsa ikinci bölümü de bekleriz. Bu adanın altını üstüne getireceğiz. 7000 kilometre öteden vatana selam olsun, Türkiye'ye selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.